Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle videoda da gördüğünüz gibi harika lezzetiyle çıtır çıtır baklava yufkalı kadayıf sarması tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 200 gram tereyağını eritelim. Bu aşamada tereyağın üzerindeki köpükleri alırsanız çok daha iyi olacaktır. Ben sonradan almaya çalıştığım için biraz zor oldu. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ve soğuması için bir kenarda bekletelim. Şerbetimiz için tencereye 4 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 4 su bardağı su ve bir dilim limonu suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte içine atalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15 dakika kaynatalım. Tatlımızın çıtır çıtır olması için hafifçe koyu kıvamlı bir şerbet olmalı. 15 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğumaya bırakalım. 500 gram tel kadayıfım var. Kadayıfı isterseniz elinizde de kırabilirsiniz ama ben bu şekilde tahtanın üzerinde böyle kesiyorum, çok daha kolay oluyor. Sonra parmaklarımızla didikleyelim. Kadayıfımız ne kadar taze olursa tatlımız o kadar güzel olacaktır. Bir paket 500 gramlık baklavalık yufkayı açalım. 2 adet yufkayı içinden ayırdım. Kalan yufkanın üzerine nemli bir bez örtelim ki yufkalarımız çok çabuk bir şekilde kuruyacaktır ve o zaman da şeklini vermekte çok zorlanırız. Yufkanın bir tanesini tezgahın üzerine serelim. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde yufkamızı yağlayalım ve üzerine diğer yufkayı da serelim. Tekrardan üzerini hafifçe yağlayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi üzerine ince bir tabaka olacak şekilde tel kadayıfı yerleştirelim. Yaklaşık 4 parmak kadar boşluk bırakalım yufkanın üzerinde. Ve bir kase kadar iri çekilmiş cevizim var. Üzerine dilediğimiz miktarda cevizi serpiştirelim. Ve kadayıfların üzerine de yine biraz yağ gezdirelim. Orta sıkılıkta olacak şekilde saralım. Boş bıraktığımız kısım gördüğünüz gibi güzel yapışması için orayı tekrardan yağladım. Sarmaya devam edelim. Tahtanın üzerine alalım. Yaklaşık 2 parmak genişliğinde keselim. Daha sonra hafifçe yağlanmış fırın tepsisine tatlılarımızı yerleştirelim. Ve tüm tatlılarımızın şeklini verdikten sonra bir tepsi dolusu tatlımız çıktı. Kalan tereyağı yine tatlılarımızın üzerine eşit şekilde gezdirmeye çalışalım. Daha önce de dediğim gibi tereyağını erittiğinizde üzerindeki köpüğü alırsanız çok daha kolay olur. Bu aşamada ben üzerinden köpükleri alamadım. Zorlandım, süzdürmek zorunda kaldım. Sizler önceden alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yağın dibinde kalan beyaz tortu kısmını da kullanmayalım. Tatlımıza yumuşaklık verecektir. 175-180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda üzeri 35 dakikada kızardı. Fırından alalım. Bakın altı üstü gayet güzel kızardı. 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Tatlımızın şerbet miktarı bana biraz az gibi geldi. Sizler şeker ve su miktarını eşit oranda arttırarak biraz daha fazla şerbet yaparsanız daha güzel olacaktır.
5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su olarak hazırlayabilirsiniz şerbetini. Şerbetini iyice çekene kadar birkaç saat kadar bekletelim. Ben yarım saat, 1 saat sonra ters çevirdim. Daha kolay çekebilmesi için. Ve bu şekilde çok daha eşit şekilde çekecektir şerbetini. Daha sonra üzerine Antep fıstığı ile süsleyip servis ettim. Videoda da gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denerseniz çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.